Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasrettin Hoca temalı yeleğimizin 4. videosundayız. 4. videosundan selam olsun sizlere diyorum. İlk 3 videoda bu yakaları çalıştık biliyorsunuz. Ön yakalar arkadaşlar. 4. videoda yeleğimizin sırt bölümünü çalışmaya başlıyoruz. Şimdi zincirimi çektim. İçerisinden 90 ilmek aldım. Daha sonra 6 sıra lastiğimi yaptım. Yalnız ilk düz sırayı biliyorsunuz lastik içine yutar arkadaşlar. Ve düz ilmekleri alırken de bize bir sıra verir. Burada 2 sırayı ördüm. Bir sırada lastik verdi, 3 sıra. Şimdi hemen şablonu koyuyoruz. Şablonumuzun arkadaşlar şu toplam genişliği 38 ilmek. Şöyle yazayım. 38 ilmek genişlik. Bunun için ne yaptım 90 ilmekten arkadaşlar? 26 ilmek bir tarafta bıraktım. 38 ilmek burası, 26 ilmek de bu taraf. Yani bu ayraçlarla işaretledim arkadaşlar. Şimdi hemen çalışmamıza başlıyoruz. Burada 26 ilmek düz ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek elimde sabit. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ilmek. Bu 26 ilmekten sonra arkadaşlar 8 ilmek daha düz ilmek alıyorum. Bu 8 ilmeğimiz de şablona ait olan ilmeklerimiz. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Ben bir siyah ip alıyorum arkadaşlar. 3 ilmek siyah. Şöyle bir, bunu sabitliyorum. 2 ve 3. 3 ilmek siyahtan sonra arkadaşlar hemen sayalım burada. Bu 3 ilmek siyahın dibinden sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ilmek zemin renkle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek. 17 ilmekten sonra 3 ilmek siyah. Şöyle 3 ilmek siyahı yapıyorum. Bu ipimi de yine sabitliyorum. Şöyle bakın. Bir ilmek aldım. 1, 2, 3. Burada bakın ayraçla işaretlemişim. Burada 2, 4, 6, 7 ilmek. Bu 7 ilmek şablona ait olan ilmeğimiz. Bakın. Daha sonra kenarda 26 ilmek yeleğin zeminine ait olan ilmek. Sıra sonuna kadar ben ilmeklerimi alayım arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimi topluyorum. Buradaki siyah ilmeğe kadar burada gene renk geçişlerini anlatmaya çalışacağım. Evet, siyah ilmeğe geldim. Bakın ipleri böyle yer değiştiriyorum. Şu şekilde arada da ip uzantısı olsun istemiyorum. Sarı ip elime aldım. Bu arada yeleğin arka kısmına şablonu tutturmayı da ilk sırada anlatmış oldum. Önemli olan ilk sıra. İlk sıradan sonra zorlanmıyorsunuz arkadaşlar. Şablonda. Sayıları ayarladıysanız ilk sırada da aslında zorlanmazsınız. Yine böyle bakın renk geçişini yapıyorum.
ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına kadar geliyorum. Daha sonra arkadaşlar şu siyah ilmeğin dibine kadar tekrar zemin renk ilmeklerimi alayım. Sadece şablon bölümünü çalışalım, tamam mı, video içerisinde. Video dışarısında boş olan alanları çalışayım. Sizler de videoları durdurarak çalışabilirsiniz ya da videonun üst kısmında, sağ üst kısmında ayarlar bölümü var. Ayarlardan yavaşlatarak çalışabilirsiniz. Evet, şablondan ilk sırayı çalıştım. İkinci sıradayım. Şimdi siyah ilmeğin dibine kadar zemin renk ilmeklerimi aldım. Bir ilmek siyah. Daha sonra eşeğimiz için gri renk ip ekliyorum arkadaşlar. Gri ipi elime aldım. Bir ilmek aldım ve sabitliyorum. Burada ipi. Bu renkleri de arada götürüyorum arkadaşlar. Bir ilmek aldım. Bir ilmek daha aldım. 2 ilmek. Bakın siyah ilmeğin üzerinde. 2 ilmek gri aldım. Daha sonra zemin renkten 1, 2, 3, 4 ilmek alıyorum. Sarı renk. Sonra siyah ipi elime alıyorum. 2 ilmek siyah. 1, 2. Ve daha sonra bu siyah ilmeğin dibine kadar ilmeklerimizi sayıyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek zemin renk ilmekleri aldım. Bakın bu aradaki ilmekler. Şimdi bir ilmek siyah, daha sonra yine oraya bir gri ekleyeceğim arkadaşlar. 2 ilmek gri. Şöyle 1, 2 ilmek gri. Bu gri ipi de sabitliyorum. Sarı renk ipi elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum. Artık burada ilmekleri saymaya gerek duymuyorum. Bakın arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmekleri alalım. Daha sonra yine şu gri renk ipe gelince renk geçişlerini bir anlatayım. Bu iki sıradan sonra şablonun iki sırasını yapıyoruz ya, daha sonra renk geçişlerini anlatmaya gerek duymuyorum arkadaşlar. Sadece ilmekleri alırken video içerisinde çalışalım. İlmekleri toplarken ben video dışında çalışayım. Siz de videoyu durdurarak çalışırsınız. Evet, gri renk ilmeğe geldim. Yine şöyle renk geçişini yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu ipi de böyle aldım. Alttaki siyah ilmeğimi bakın bu şekilde alıyorum ve sarı ilmeğimle devam ediyorum. İlmeklerimi topluyorum. Burada Nasrettin Hoca'nın eşeğinin ayaklarını oluşturuyoruz. Bakın. Sıra ipi diğer tarafa aldım. Alttan bir ipi kilitledim. 2 ilmek siyah. Siyah ipimi diğer tarafa aldım. 1, 2 ilmek sarı aldım. Bakın ipi şöyle bir aldım. Öne ve arkaya geçti. Aradaki bu işlemi yaparsanız arkada ip kirliliği oluşmaz arkadaşlar. Böyle ip uzantısı olmaz. Bu şekilde ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Daha sonra ben tekrar ilmeklerimi alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar gelelim. Evet, siyah ilmeğin dibine geldim. Şablonda 3. sıradayız. Şimdi bu siyah ilmeğin üzerinden bir ilmek zemin renk alıyorum. Gri ipi elime alıyorum. Eşeğimizin rengini 3 ilmek gri, bakın. 1, 2, 3. Daha sonra 2 ilmek sarı. 1, 2. Siyah ipi elime alıyorum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3 ilmek siyah ve daha sonra sarı iple nereye kadar devam ediyorum? Şu siyah ipin
pardon, siyah ilmeğin dibinde 2 ilmek kalana kadar sarı ilmekle devam ediyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek sarıdan sonra arkadaşlar 2 ilmek siyah, 1, 2, 1 ilmek sarı ve 2 ilmek gri. Bakın 1, 2. Daha sonra sarı ip elime alıyorum. Saymaya gerek duymuyorum burada arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bakın bu şekilde şablonun 3. sırasındayız. İlmeklerimi sıra başına kadar topluyorum. Tekrar ilmeklerimi alıyorum. Şablon çalışmasını beraber çalışalım. Şablondan 3 sıra tamamladım. 4. sıradayım arkadaşlar. Şu gri ilmeğin dibine kadar geldim. Şimdi burada bir ilmekte gri ilmeğin üzerinden alıyorum. Ve gri ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri. Bakın eşeğimizin bacakları burada. Sonra bir ilmek sarı, siyah ipi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek siyah. Sarı ipi elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek sarı, 2 ilmek siyah, 1, 2, sarı ip alıyorum. 2 ilmek sarı, 1, 2, gri ip elime alıyorum. 1, 2 ilmek gri. Daha sonra zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya. Bakın bu şekilde. İlmeklerimi sıra sonuna kadar alıyorum. Tekrar sıra başına kadar ilmeklerimi toplayıp geliyorum. Bir sonraki şablon sırasını beraber çalışalım. Evet arkadaşlar 5 sırayı tamamladım. Şablondan 6. sıradayız. Şimdi şu gri ilmeğin dibine geldim. Zemin renkli 2 ilmek gri, 1, 2. Bakın bu sıradayız. 3 ilmek siyah, 1, 2, 3. Sarı ipi elime alıyorum. Siyah ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar. Şöyle sayalım. 1, 2, bakın 2 ilmek siyahın üzerinden aldım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek sarı ilmeğimi aldım. Siyah ipi elime aldım. 1, 2, 3 ilmek siyah. Sarı ipi alıyorum. 1, 2 ilmek sarı ve 2 ilmek gri. Bakın bu şekilde. Daha sonra sarı ip elime alıyorum. Zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi topluyorum. Tekrar sıra başına kadar. Bir sonraki sırayı şablonda beraber çalışalım. Evet şablonda 5 sırayı tamamladım. 6. sıradayım arkadaşlar. Gri ilmeğe kadar ilmeklerimi aldım. 2 ilmek gri. 1, 2. Bakın bu sıradayım. Şimdi 2 ilmek siyah. Şöyle 1, 2. Sarı ipi elime alıyorum. Siyah ilmeğin dibine kadar sayalım bakın. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 ilmek sarı ilmekten sonra siyah ipi alıyorum. 1 2 ilmek siyah, 3 ilmek sarı, 1 2 3 gri ip elime alıyorum. 3 ilmek gri, 1 2 3. Daha sonra zemin renkle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buraya kadar arkadaşlar tekrar ilmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Şablon bölümünü bir sonraki sıranın beraber çalışalım. Evet, şablondan 6 sırayı tamamladım. 7. sıradayım arkadaşlar. Yine gri ilmeğin dibine kadar sarı ilmekleri aldım. 2 ilmek gri, bakın 1 2 2 ilmek siyah, 1 2 sarı ipi elime alıyorum. Buradaki siyah ilmeğin dibine kadar sayıyorum. Bakın burası. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek zemin renk çalıştım. Siyah ip elime aldım. 1 2 3 ilmek siyah, sarı ip elime aldım. 1 2 ilmek sarı, gri ip alıyorum elime arkadaşlar. 1 2 3 4 ilmek gri ve sarı ipimle devam ediyorum. Zemin renkle sıra sonuna kadar. Sıra başına kadar ilmeklerimi topluyorum. Sonra bir sonraki sırayı, şablon bölümünü beraber çalışalım. Şablonda 7 sırayı tamamladım arkadaşlar. Şu gri ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi aldım. Daha sonra gri ip elime alıyorum. 3 ilmek gri, bakın. 1 2 3. Siyah ip elime alıyorum. 2 ilmek siyah. 1 2 sarı ip elime alıyorum. Siyah ilmeğin dibine kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek sarı, siyah ipi alıyorum elime. Şöyle 1 2 3 4 ilmek siyah, 1 ilmek sarı, 3 ilmek gri, bakın 1 2 3 sarı ipi elime alıyorum. Şöyle 1 2 3 ilmek sarı ve gri ipi alıyorum. 1 2 ilmek gri. Burada eşeğin kuyruğunu oluşturmaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi alıyorum. Tekrar ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablondan 8 sırayı tamamladım. 9. sırada şu gri ilmeğin dibine kadar düz ilmeklerimi aldım. Gri ip elime aldım. 3 ilmek gri, 1 2 3 siyah ipi elime alıyorum. 3 ilmek siyah, 1 2 3 sarı ip elime alıyorum arkadaşlar. Şuradaki siyah ilmeğin üzerine kadar, bir ilmek üzerine kadar sarı çalışıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmek sarıdan sonra 3 ilmek siyah. Bakın şöyle 1 2 3 gri ipi elime alıyorum. 1 2 3 4 ilmek gri, buraya bir sarı ip ekliyorum hemen arkadaşlar. Artık çünkü şu aradaki mesafe fazla olduğu için, arttığı için arkada ip kirliliği oluşsun istemiyorum. Şöyle 1 2 ilmek sarı,
Bu ipi sabitliyorum buraya, bakın. Ve gri ipi elime alıyorum. 1 2 ilmek gri. Daha sonra sarı iple zemir renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya. Ve ilmeklerimi topluyorum. Tekrar sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırayı, şablon sırasını beraber çalışalım. Şu şablon olan bölüm. Şablonda 9 sırayı tamamladım arkadaşlar. Evet, 10. sıradayım. Şimdi gri ilmeğin dibine kadar ilmeklerimi aldım. Bir ilmek de gri ilmeğin üzerinden alıyorum. Ve gri ipi elime alıyorum. 1 2 ilmek gri, sarı ipi alıyorum elime. 1 ilmek sarı, siyah ipi elime alıyorum. 1 2 3 4 ilmek siyah, sarı ip elime alıyorum. Şu siyah ilmeğin üzerinden bir ilmek alıyorum. Buraya kadar çalışalım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, bir ilmek de siyah ilmeğin üzerinden aldım. 10. Siyah ipi elime alıyorum. Bir ilmek siyah. Gri ipi alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Bir ilmek siyah ilmeğin üzerinden aldım. Bakın 1 2 3 4 5 ilmek gri ve daha sonra bir ilmek sarı. Gri ipi elime alıyorum. Şöyle 1 2 3 ilmek gri, sarı ip alıyorum. Bakın sarı iple sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi almaya. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablonda 10 sırayı tamamladım. 11. sıradayım. Gri ilmeğin dibine kadar ilmeklerimi aldım. Şimdi 2 ilmek gri ilmek. 1 2 2 ilmek sarı, bakın 1 ilmek de siyah ilmeğin üzerinden aldım. 2. Burada eşeğimizin ayakları oluştu. Artık bedene geçeceğim bir sıra sonra eşeğin. Bu sıradan sonra pardon. Şimdi siyah ipi elime alıyorum, bakın. 1 2 3 4 ilmek siyah. Sarı ipi elime alıyorum. Şurada siyah ilmeğin dibinde 2 ilmek kalana kadar. Şöyle bakın, 1 2 3 4 5 6 7 ilmek sarı. 7 ilmek sarıdan sonra gri ipi elime alıyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 4 siyah ipi de arada götürüyorum. 5 6 7 ilmek gri ilmekten sonra bir ilmek siyah. Bir ilmek sarı ve 3 ilmek gri, bakın şöyle. 1 2 3. Sarı renk ipi alıyorum elime. Yeleğin zemin rengini sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya devam ediyorum. İlmeklerimi topluyorum. Sıra başına geliyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablonda 11 sırayı bitirdim. 12. sırada gri ilmeğin dibine kadar zemin renk ilmeklerimi aldım. Şimdi bir sayalım arkadaşlar. Burada biraz zorlandım ilmek alırken ama niye böyle oldu? Evet, aldım. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 ilmek gri ilmeğimi aldım. Bakın burası. Sonra 2 ilmek turuncu çalışacağım. Şöyle 1, 2 ilmek turuncu. İpimi sabitliyorum. Sonra bu taraftaki gri ipi elime alıyorum arkadaşlar. Yine şu arada ip kirliliği olmasın diye ayrı gri ip yürütüyorum biliyorsunuz. Burada 1 sayalım. Şu ip uzantısında şöyle alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek gri bakın. Burası. Daha sonra bir ilmek siyah. Şöyle. Bir ilmek sarı ve 3 ilmek gri bakın. 1, 2, 3. Sonra zemin renkle devam ediyorum. Sarıyla ilmeklerimi almaya sıra sonuna kadar. Daha sonra tekrar ilmeklerimi topluyorum sıra başına kadar. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablonda 12 sırayı tamamladım. 13. sıradayım arkadaşlar. Gri ilmeğin dibine kadar ilmeklerimi alıyorum. Şimdi gri ipi elime alıyorum. Sayıyorum. Şu turuncu ilmeğin dibine kadar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek gri. Turuncu ipi elime alıyorum. Şöyle 1, 2 ilmek turuncu. Gri ipi elime alıyorum ve sayıyorum. Şu siyah ilmeğin dibine kadar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek gri. Daha sonra 2 ilmek siyah. Bakın. 1, 2. Burası. Bir ilmek gri ve sarı iple devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bakın. 2 ilmek de gri ilmeğin üzerinden aldım. Daha sonra tekrar sıra başına kadar ilmeklerimi topluyorum. Bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, şablonda 13 sıra tamamladım. 14. sıradayım. Gri ilmeğin dibine kadar zemin renk ilmekleri aldım. Gri ipi elime alıyorum. Turuncu ilmeğin dibinde bir ilmek kalana kadar gri ilmeğimizi alıyorum. Sayıyorum arkadaşlar. 1, gri ilmekleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek gri ilmekten sonra kahverengi ipi alıyorum. 5 ilmek kahverengi, şöyle bak. 1, ipimi sabitleyeyim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek kahverengiden sonra yine şu siyah ilmeğin dibine kadar gri ilmekleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek gri siyah ipi elime alıyorum. 1, 2 ilmek siyah, 1 ilmek gri bakın.
Sonra sarı ip elime alıyorum. Zemin rengi. Zemin renkle devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi almaya, sıra başına kadar tekrar ilmeklerimi topluyorum ve bir sonraki sırada şablon bölümünü beraber çalışalım. Evet, eşeğimizde 14 sırayı tamamladık. 15. sıradayız. Şablonun arkadaşlar. Şu gri ilmeklerin dibine kadar zemin renk ilmeklerimi aldım. Gri ip elime alıyorum. 4 ilmek gri, bakın. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek griden sonra burada 5 ilmek turuncu. Hemen turuncu ipi alıyorum. Şöyle bir ilmek turuncuyu aldım. Bir sabitleyeyim ipimi. Şu kısa ucu da arada götürüyorum. Arkada ip kirliliği olmasın diye. 2, 3, 4, 5 ilmek turuncu. 4 ilmek kahverengi. 1, 2, 3, 4. Daha sonra turuncu ipi alıyorum. Diğer taraftaki, bakın buradaki uç burada kalıyor. 2 tane turuncu uç var. Bir ilmek kahverengi ilmeğin üzerinden aldım. 1, 2 ilmek de gri ilmeğin üzerinden alıyorum. 3 ilmek turuncu ilmek çalışıyorum. Bakın 2, 3. Siyah ilmeğin dibine kadar gri renk ilmeği çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek gri, 2 ilmek siyah, 1 ilmek gri, sarı ip elime alıyorum. Zemin rengi. Zemin renkle ilmeklerimi almaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Şablondan 15 sırayı çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki sırayı ilmeklerimi topladıktan sonra 16. sırayı bir sonraki videoda çalışalım mı dilerseniz. Çünkü videolar çok uzun sürüp de sizleri sıkmayayım arkadaşlar. 16. sırayı yeleğimizin 5. videosunda beraber çalışalım. Bu yeleğimizin arkası kaç videoda tamamlanacak, inanın şu anda ben de pek kestiremiyorum. Zaman gösterecek. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.